Kişi başı milli gelirde Amerika'yı geride bırakan bir ülke. Dünyanın en az yolsuzluğuna sahip devletlerinden biri. Küresel bir finans merkezi. Asya'nın en büyük liman ekonomisi. Ama 1965'te bu ülkenin geleceği yok gibiydi. 9 Ağustos 1965'te Malezya Singapur'u federasyondan resmen çıkardı. Bu Singapur'un seçimi değildi. Onun için verilmiş zorunlu bir karardı. O gün ülkenin kurucu lideri Lee Kuan Yew kameraların karşısına geçti. Sesi titredi, gözleri doldu ve canlı yayında ağladı ve şunları söyledi. Tüm hayatım boyunca iki bölgenin birleşmesine ve birliğine inandım. Ancak şimdi Singapur'un Malezya'dan ayrılığını ilan etmek zorundayım. O gözyaşlarının nedeni sadece ayrılık değildi. Asıl korku bu küçük ülkenin geleceğiydi. Çünkü elinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Doğal kaynak yoktu. Tarım arazisi yoktu. İçme suyu bile Malezya'dan geliyordu. Ordu yoktu. Para yoktu. Küçücük bir ada, yaklaşık 2 milyon insan ve geleceği tamamen belirsiz bir devlet. Dünyanın aklındaki soru şuydu. Böyle bir ülke nasıl dünyanın en başarılı ekonomilerinden birine dönüştü? Hazırsanız başlayalım. Bu Singapur'un hikayesi. 1819 yılında İngiliz Doğu Hindistan şirketinden Sir Stamford Raffles bu adaya ayak bastı. Bu adanın adı Singapur'du. Nüfusu da birkaç yüz binlik Malay balıkçıdan ibaretti. Ve bu adada yoksulluk ve hastalık dışında başka hiçbir şey yoktu. Ama o adam haritaya baktı ve tek bir şey gördü. Konum Singapur, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasındaki en kritik geçiş noktasındaydı. Doğu ile Batı arasındaki ticaret yolunun tam ortasında. İngilizler adayı satın aldı ve serbest liman ilan etti. İşte bu karar adanın kaderini ve bugünkü demografik yapının kökten değiştiren ilk kıvılcım oldu. Limanın kurulmasıyla birlikte adaya devasa bir göç başladı. Çin'in güneyinde açlık ve savaştan kaçan Çinli tüccarlar ve işçiler akın etti. Hindistan'da İngiliz sömürge yönetimi altından getirilen Hintli işçiler, memurlar ve tüccarlar adaya yerleşti. Çevre adalardan gelen Malaylar ise adanın yerli dokusunu oluşturuyordu. Kısa sürede Singapur, Çinlilerin çoğunlukta olduğu fakat Hintli, Malay ve Avrupalı nüfusunda yan yana yaşadığı karmaşık ve kozmopolitik bir insan mozaiği haline geldi. İngilizler için Singapur bir mücevherdi. Asya'daki imparatorluğun kalbi. Ama her imparatorluğun bir sonu vardı. Ve Singapur'un İngilizlerle olan hikayesi dünya tarihinin en utanç verici askeri yenilgilerinden biriyle kapandı. 1941 İkinci Dünya Savaşı. İngilizler Singapur'u denizden gelecek her türlü saldırıya karşı müthiş bir mühendislikle hazırlamıştı. Kıyıları, devasa savunma bataryaları, dev deniz topları kurulmuştu. İngiliz propagandasının adaya taktığı isim Doğu'nun Cebeli Tarığı ya da Geçilmez Kale. Ancak bu kalede trajik bir tasarım hatası vardı. O devasa toplar yalnızca denize dönüktü. Hiç kimse bir düşmanın adaya karadan o geçilmez kabul edilen balta girmemiş sık ormanlarından saldırabileceğini tahmin etmemişti. Japon generali Yamashita bunu tahmin etti. Ve Japonlar denizden gelmedi. Kuzeyden, Malezya ormanlarının içinden binlerce bisikletle geldiler. Orman patikalarında hızlı hareket edebilmek için bisikletlerin lastiklerini patlattıkça jant üstünde ilerlediler. Jantların çıkardığı metalik sesler ormanda yankılandıkça İngilizler devasa bir tank ordusu geliyormuş gibi devasa bir panik yaşadı. Yamashita'nın ordusu aslında İngilizlerden sayıca çok daha azdı ve mühimmatı bitmek üzereydi. Ancak dev bir blöf yaparak İngiliz komutan Arthur'a koşulsuz teslimiyet dayattılar. İngilizler bu blöfe kandı. Sadece 7 günde Singapur düştü. 85 bin İngiliz askeri teslim oldu. Bu dünya tarihinin gördüğü en büyük İngiliz askeri yenilgisiydi. Winston Churchill o günü İngiliz tarihinin en kötü felaketi ve en büyük teslimiyeti olarak tanımladı. Ardından gelen 3,5 yıllık Japon işgali ada için gerçekten bir kabus oldu. Sukching katliamı adı verilen operasyonlarda özellikle Çin kökenli 10 binlerce Singapurlu kurşuna dizildi. Plajlar kandan kırmızıya büründü. Savaş bittiğinde Singapur harabeye dönmüştü ve İngilizler geri döndüğünde büyülü sömürge imajı yerle bir olmuştu. Singapur yeniden İngiliz yönetimine döndü. Ancak artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Sömürge düzeni sarsılmış. Bağımsızlık düşüncesi tüm bölgede güç kazanmıştı. 1957 yılında Malezya bağımsızlığını kazandı.
Singapur ise tek başına ayakta kalıp kalmayacağını düşünüyordu. 1963'te Singapur, Lee Kuan Yew önderliğinde Malezya Federasyonu'na katıldı. Fakat bu evlilik adanın demografik yapısı yüzünden daha başlamadan çatırdadı. Çünkü Singapur nüfusunun %75'i Çinliydi. Malezya hükümeti Singapur Federasyonu'na dahil olunca ülkedeki Çinli nüfusunun artmasından ve Malay üstünlüğünün kaybolmasından büyük bir korku duydu. Bu korku kısa sürede sokaklara yansıdı. Çinliler ve Malaylar arasında kanlı etnik çatışmalar patlak verdi. Mahalleler birbirine girdi. Barikatlar kuruldu ve 1965'te Malezya parlamentosu bu etnik saatli bombadan kurtulmak için o tarihi kararı verdi. Singapur Federasyon'dan kovulacaktı. Lee Kuan Yew canlı yayındaki gözyaşları sadece kişisel bir çaresizliği değil, etnik olarak bölünmüş, birbirine güvenini kaybetmiş ve her an patlamaya hazır bir toplumun içinde bulunduğu derin krizin yansımasıydı. 1965 yılında Singapur artık bağımsızdı. Ama bu durum kutlamalarla değil, derin bir endişeyle karşılandı. Çünkü ortada homojen bir millet değil, Çinli, Malay ve Hintlilerden oluşan, birbiriyle savaşmış, çaresiz bir insan topluluğu vardı. Üstelik ilk kriz su kriziydi. İçme suyu Malezya'dan geliyordu. Malezya istediği an su akışını durdurabilir ve Singapur'un en hayati ihtiyacını elinden alabilirdi. Nitekim Malezyalı siyasetçiler her siyasi anlaşmazlıkta bu tehdidi masaya sürüyordu. Singapur şikayet etmek yerine bu krizi bir teknoloji devrimine dönüştürdü. Dev barajlar inşa edildi. Fakat bu yetmedi. Dünyanın en gelişmiş su arıtma teknolojisine yatırım yaptılar. Bugün NEWater adı verilen sistemle Singapur kullanılmış atık suları ileri teknolojiyle arıtıyor ve elde edilen su Dünya Sağlık Örgütü standartlarının bile üzerinde bir saflığa sahip oluyor. Deniz suyunu tatlı suya çeviren dev tesislerle Singapur su bağımlılığını tamamen sıfırladı. Fakat ikinci bir kriz ise güvenlik kriziydi. Singapur'un kendini koruyacak tek eğitimli birliği bile yoktu. İngilizler çekilmişti ve bölgede komünizm tehdidi büyüyordu. Ve tam bu dönemde Lee Kuan Yew sıfırdan bir ordu kurmak zorundaydı ve bu sebeple Hindistan'a, Mısır'a mektuplar yazarak askeri danışmanlık istedi. Fakat hepsi reddetti. Hiç kimse bu küçük ada için kimseyi karşısına almak istemiyordu. Ve bu yardım çağrısına tek bir yanıt veren ülke oldu: İsrail. 1965 yılında İsrail ordusundan uzman bir heyet gizlice Singapur'a geldi. Singapurlular Arap komşularını provoke etmemek için İsrailli danışmanlara Meksikalı tarım uzmanları kod adını taktı. İsrail modeli örnek alınarak zorunlu askerlik sistemi kuruldu ve birkaç yıl içinde Singapur, Güneydoğu Asya'nın en caydırıcı, en modern hava ve kara ordularından birine sahip oldu. Singapur'un elinde ne bir damla petrol, ne bir avuç maden vardı. Tek bir kaynak vardı, o da insan. Devlet bu insan kaynağını küresel bir güce dönüştürmek için 5 temel sütun inşa etti. 1. Yabancı yatırım mıknatısı, sıfır bürokrasi, ultra düşük vergiler ve tam hukuki güvence sunuldu. Küresel devler merkezlerini Singapur'a taşımaya başladı. 2. Acımasız eğitim sistemi. Singapur yönetimi ülkeyi kurtaracak tek şeyin nitelikli insan gücü olduğunu biliyordu. Bu yüzden eğitim sistemini baştan aşağı elitist bir anlayışla kurdu. Farklı etnik gruptan gelen çocukları birleştirmek için İngilizce ana öğretim dili yapıldı. Ancak her çocuk kendi etnik dilini Çince, Malayca, Tamilce öğrenmeye devam etti. Sistem aşırı disiplinli ve acımasızdı. Çocuklar henüz 10-12 yaşlarındayken ulusal sınavlarla akademik yeteneklerine göre akademisyenler, teknisyenler ve işçiler olarak farklı kulvarlara ayrıldı. Bu durum aileler üzerinde devasa bir baskı oluştursa da Singapur eğitimini dünyada bir numara yaptı. Ezbere dayalı değil, problem çözmeye dayalı. Bu yöntem sayesinde Singapur öğrencileri uluslararası eğitim sıralamalarında sürekli dünya birincisidir. 3. madde: yolsuzluğa sıfır tolerans. Memur maaşları özel sektör seviyesine çıkarıldı. Ancak yolsuzluğun cezası en üst kademede dahi merhametsizce uygulandı. Tarihe geçen en sarsıcı olay ise 1986 yılında yaşandı. Singapur'un Milli Kalkınma Bakanı Tee Cheang-wan, Lee Kuan Yew'nun en yakın çalışma arkadaşlarından biriydi. Ancak rüşvet iddiasıyla hakkında soruşturma açıldı. Hakkında açılan soruşturma sonrasında Lee Kuan Yew ile görüşmek istedi. Fakat talebini reddetti ve soruşturma sonuna kadar gidecek dedi. Bakan kurtulamayacağını anlayınca bir mektup bırakarak
aşırı doz ilaçla intihar etti. Bu olay dünyaya tek bir mesaj verdi. Singapur'da dostluk hukukun önüne geçemez. Dördüncü madde ise küresel lojistik. 1970'te radikal bir kararla Changi Havalimanı sıfırdan inşa edildi. Hedef basit bir havalimanı değil, dünyanın aktarma merkezi olmaktı. Bugün Changi Havalimanı dev kapalı ormanlar ve şelaleler barındıran mimarisiyle şu an dünyanın en iyi hava meydanlarından biri olarak geçiyor. Beşinci madde entegrasyon ve sosyal konut. Gecekondular yıkıldı. Nüfusun %80'inden fazlası devletin inşa ettiği yüksek standartlı konutlara yerleştirildi. Etnik çatışmaları sonsuza kadar bitirmek için her konut bloğuna etnik kota getirildi. Bir binada belirli oranda Çinli, belirli oranda Malay ve Hintli yaşamak zorundaydı. Böylece etnik gettolaşma engellendi. Topluluklar kaynaştırıldı. Lee Kuan Yew hayatı boyunca benim cesedimi çiğnemeden Singapur'da kumarhane açılamaz demişti. Ancak 2000'lerin başında turizm gelirleri yavaşlayınca kurucu lider kendi ilkesini esnetti. Radikal bir kararla kumarhane ruhsatı verildi ve bugün Singapur'un simgesi olan devasa mimarlık harikası Marina Bay Sands inşa edildi. Singapur için iddialar değil, ülkenin çıkarı her şeyden önce geliyordu. Ama Singapur mucizesinin de bir tartışmalı, oldukça karanlık bir yüzü var. Bu sistem Batı tarzı liberal bir demokraside kurulmadı. Basın özgürlüğü kısıtlandı. Muhalefetin üzerindeki baskılar eksik olmadı. Siyasi istikrarı korumak adına İç güvenlik yasası kullanıldı. Bu yasa sayesinde devlet hakim kararı veya yargılama olmaksızın şüpheli gördüğü kişileri yıllarca gözaltında tuttu. Lee Kuan Yew'nun en güçlü rakibi olan solcu lider Lim Chin gibi isimler komünist tehdit gerekçesiyle hapse atıldı veya siyasetten silindi. Singapur'da muhalefet yapmak ağır tazminat davaları ve siyasi linç riskini göze almak demekti. Devlet sadece siyaseti değil, vatandaşın günlük yaşamı ve aile yapısını dahi kontrol etmek istedi. 1970'lerde kontrolsüz nüfus artışını engellemek için 2 çocuk yeter kampanyası başlattı. 2 çocuktan fazla yapan ailelere ağır ekonomik yaptırımlar uyguladı. Fakat 1980'lere gelindiğinde devlet başka bir kriz fark etti. Eğitimli ve üniversite mezunu kadınlar daha az evleniyordu. Bunun üzerine devlet kendi çöpçatanlık birimini kurdu. Üniversite mezunu bekar gençleri bir araya getirmek için lüks tatiller ve partiler düzenlendi. Arkasında katı bir genetik mühendislik mantığı vardı. Bunun yanında sakız çiğnememe yası, tuvalet sifonunu çekmeme cezası, kamuya açık alanda çöp atmaya verilen ağır para cezaları ve uygulanan kırbaç cezaları. Batı dünyası buna nanny state yani mürebbiye devleti dedi. Ancak Singapurlular bu düzeni büyük oranda benimsedi. Çünkü karşılığında eşsiz bir güvenlik, temizlik ve ekonomik refah elde ettiler. Bu durum şu kritik soruyu doğuruyor. Bir toplum refah ve düzen için özgürlüklerinden ne kadar vazgeçebilir? 1965'te kişi başı milli gelir 500 dolar olan çamurlu bir ada bugün nominal olarak 85 bin doları, satın alma gücü paritesinde ise 130 bin doları aşmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri dahi neredeyse tüm batılı devleri geride bıraktı. Hem de petrolü, madeni ve hatta kendi içme suyu bile olmadan. Günümüzde Singapur dünyanın en güvenli şehri kabul ediliyor. Restoranlarda insanların masada dizüstü bilgisayarlarını ve cüzdanlarını bırakıp tuvalete gittiği, dükkanların gece kepenk kapatma ihtiyacı hissetmediği, sokaklarda tek bir çöpün dahi bulunmadığı ütopik bir düzene sahip. Üstelik bu küçük adanın pasaportu bugün dünyanın en güçlü pasaportu konumunda. Singapur vatandaşları dünyanın hemen hemen her ülkesine vizesiz seyahat edebiliyor. Dünyanın dört bir yanında liderler Singapur'a gelip aynı soruyu soruyor. Bunu nasıl başardınız? Singapur'un yanıtı net. Pragmatizm. İdeolojiyle değil. Ne işe yarıyorsa ona bak. Ancak bu model devasa ülkelerde uygulanabilir mi? Yoksa bu başarı mikro bir ada devletinde ve Lee Kuan Yew gibi sıra dışı bir liderlik figürüyle tek seferlik bir mucize mi? Ve en önemlisi sizce kalkınma için özgürlüklerden taviz vermeye değer mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.